Gumball final yaptı ya da yapamadı. Ama belki de final çoktan gözümüzün önünde yayınlandı. Sadece fark etmedik. Bugün Gumball'ın iptal edilen filminden yola çıkarak evrenin olası sonunu anlatan en güçlü teoriyi inceleyeceğiz. Ve en önemlisi 7 yıl sonra uyanan Gumball'ın fragmanına bir göz atacağız. Durun, videoya başlamadan önce bu emeğimin karşılığı olarak ve daha fazla video için beğenmeyi unutmayın ve hala daha kanalıma abone değilsen de abone olarak bu kanala destek verebilirsin. Teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, Gumball'ın Gerçekliği adlı videoma hoş geldiniz. 2021 yılında The Amazing World of Gumball The Movie adında bir proje duyuruldu. Bu film dizinin finali olacaktı. Ama Warner Bros'un yeniden yapılanma süreciyle proje rafa kaldırıldı. Gumball'ın hikayesi yarım kaldı ya da belki de tamamlandı ama biz fark edemedik. Hatırlayanlar olacaktır. Bundan 3 sene önce kanalı kurduğumda Gumball'ın hikayesi ve bilinmeyenleri hakkında videolar yapmaya başlamıştım. Burada Rob'un aslında düşman olmadığı ve bizim dünyamızı kurtarmaya çalıştığını sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak akabinde Rob'un başarısız olup boşluğa hapsolmasıyla beraber derin bir sessizliğe gömüldü ve Gumball bir daha yayınlanmadı. Teorinin birinci safhası simülasyon teorisiyle başlıyor. Bazı hayranlara göre Elmore kasabası bir simülasyon. Karakterlerin zamanla tutarsız davranışları, evrenin kurallarının sürekli değişmesi, bu Gumball'ın gerçekliği çözdüğü bir meta evren içinde yaşadığını gösteriyor olabilir. Ayrıca Darwin'in ilk başta sıradan bir balık olup zamanla koşmaya başlaması, evrenin değil bir kod güncellemesinin parçası gibi davranması bu teoriyi de desteklemekte. Ancak ikinci teoriyle beraber zaten finali yayınlandığını anlıyor gibiyiz. Birçok izleyiciye göre dizinin gerçek finali zaten yayınlandı. Biliyorsunuz, teftiş bölümüyle beraber bu hikaye bitti. Bu bölümde Elmore okuluna gelen bir müfettiş tüm çocukların normale dönmesi gerektiğini söyler. Karakterler birey olmayı bırakır, kopya hallere dönüştürülür. Yani bu bölüm evrenin kendi varoluşunu reddetmesinin bir metaforu olabilir ve Gumball'ın finalde yaptığı her şey eskisi gibi olsun isteği aslında evrenin tamamen kapanmasına neden olmuş olabilir. Asıl hikaye Gumball'da döndüğü için bazı teorilerde şöyle desteklenmekte. Darwin aslında Gumball'un vicdanıydı. Nicole Watterson bir insan değil, sistemi kontrol eden bir ajan gibiydi. Richard ise Gumball'ın gerçek dünyaya karşı duyduğu tepkilerin fiziksel yansımasıydı. Yani ne demek bu? Onun vermiş olduğu tembellik, kurallara uygunsuzluk, aşırı fazla çalışma isteğinin olmayışı, bizim günlük hayatta sömürülmemiz, aşırı kurallara maruz bırakılmamız ve daha aklınıza gelebilecek birçok şey olabilir. Yani tüm Watterson ailesi bir çocuğun duygusal çatışmalarını temsil de ediyor olabilir. Peki aslında neler olmuştu? Biliyorsunuz, teftiş bölümünde teftiş bizim okulumuza gelip bizi normalleştirme adı altında gerçek insan görünümüne hazırlamaya çalıştı. Yani tabiri caizse o toz pembe hayatımızdan çıkıp gerçek dünyaya adım atmamız için bizi zorluyordu. Fakat Rob'un kimliğinin ifşa olmasıyla beraber ve Gumball'ın bu planı bozmasıyla beraber evren tamamıyla kapandı. Daha doğrusu Rob boşluğa düştükten sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Akabinde birkaç gün önce yayınlanan fragmanda şunları görmüştük. Aniden alarmın çalmasıyla beraber Darwin ve Gumball uyanıp neler olduğunu anlamaya çalışmıştı ve üzerlerinde bayağı kalın bir toz tabakası vardı. Anlıyorlar ki aradan 7 yıl geçmiş ve uyuyakalmışlar. Evet, buraya baktığımızda çok ilginç bir hikaye var ancak dışarıdan baktığımızda yani evin içerisinde tek hareket eden sadece bu ikisi. Diğer karakterler burada yoklar. Bir hayran teorisine göre ki daha doğrusu bizim YouTube kanalımızın yorumlarında şöyle bir teori ortaya atıldı ve bana da çok mantıklı geldi. Aslında sadece uyananlar Gumball ve Darwin'di. Akabinde bu ikili bütün bu olayları çözmek için arayışa geçecekler
ve kayıp olan arkadaşlarını veya donmuş halde olabilirler bilmiyorum, onları uyandırmanın veya onları bulmanın, bu olaylara neyin sebebiyet verdiğini bulmanın yollarını arayacaklar. Ve akabinde hikayesi olarak bizi çok derin etkileyen ve eski Gumball'dan bir tık farklı bir hikayesel Gumball görebiliriz. Boşluk neden Rob'u çekti? Neden 7 yıl boyunca uyudular? Gumball ve Darwin neden uyandı? Onları tetikleyen şey neydi? Tüm bunlar zaman içerisinde yayınlanan bölümler ile beraber bizlerin karşısına çıkacak. Fakat burada en önemlisi derin teoriler üretmemiz ve hikayeye farklı bakış açıları sunmamızdan geçiyor. Aslında olması gereken hikaye bu olmadığını hepimiz biliyoruz, ancak Gumball'ın finali gerçekten bir kayıp film olabilir mi? Çünkü oldukça uzun ve bizim aklımızda birçok soru işaretini getirmişti. Yoksa dizinin kendisi başlı başına bir simülasyonun hikayesi miydi? İşte bu noktada sizlere dediğim gibi en yaratıcı yorumlar bir sonraki Gumball'ın videosunda ana hikayenin temellerini oluşturacak. Çok fazla bilinmeyen var, çok fazla çözülmesi gereken olay var. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Belki bir bölüm yayınlansa bu konu hakkında bazı şeyleri yapabiliriz, ancak şu an için bu mümkün değil. Sadece şunu biliyoruz. Aradan 7 yıl geçti ve Gumball tekrar uyandı. Ancak etrafta hiçbir yaratık yok. Tamamıyla bomboş gibi. Sanki her şey durmuş gibi. Bakalım asıl hikayede bizleri neler bekliyor, açıkçası çok merak ediyorum. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Özellikle teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutmayın diyerek ben Masalcı Dede. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.